Kral Şeddad'ın tüyler ürperten hayat hikayesi. Kur'an'da Allah'a meydan okuyan 3 hükümdardan biri. O, gökyüzünün Rabbi ise ben de yeryüzünün Rabbiyim diyen bir kafir. Yakut ve elmaslarla 700 yılda yaptırdığı yalancı İrem cenneti ile Allah'a meydan okuyan bir zalim. Şeytanın kendisiyle iftihar ettiği kral. Allah'ın lanetlediği Kral Şeddad. Şeddad ve Hazreti İbrahim aleyhisselam. Allah'ın Kur'an'da 3 büyük düşmanı geçmektedir. Bunlar Firavun, Nemrut ve Şeddad'dır. Bunlardan üçüncüsü yani Şeddad, Hazreti İbrahim aleyhisselamdan birkaç yüzyıl önce hüküm sürmüştür. Şeddad, Ad kavminin hükümdarlığını yapmıştır. Ad kavmi ve İrem şehri. Allah, Ad kavmine boy, pos, zenginlik ve bereket vermiştir. Ad kavmi çok zengin, çok bereketli topraklara sahipti. Son derece güçlü ve uzun ömürlü kimselerdi. Rahatlık had safhadaydı. Ünleri her yere yayılmıştı. Hatta saygıda kusur edilmeyen ve çok iyi ağırlanan kimselere Ad elçisi gibi derlerdi. Her yere bağlar, bahçeler, süslü havuzlar, her tepeye saraylar inşa ediyorlardı. Bu yaptıklarının kendilerini ölümsüz kılacağını zannediyorlardı. Göz alıcı bir güzellik ve görkemli yapılar şehrin her yerine yayılmıştı. O dönemdeki insanların boyları 100 metreyi, ömürleri ise 1000 seneyi buluyordu. Hatta bazılarının kemikleri sahabe döneminde görüldüğünde, sahabeler metrelerce yürüdüklerinde sadece dizine varabilmişlerdir. Birçok müfessir, Nuh tufanından birkaç nesil sonra gelen kavmin Ad kavmi olduğunu söylemektedir. Buna göre yeni ve farklı bir neslin gelmesi ise Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmiştir. Onların ardından namazı bırakan, şehvetlerine uyan bir nesil geldi. İşte bunlar azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir. Ayrıca Efendimiz aleyhissalatu vesselam zamanında Yahudiler onun peygamber olup olmadığını anlamak için yeryüzünde Allah'a ortak koşan kimdir diye sordular. Çünkü bu soruyu ancak bir peygamber bilebilirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da bu kişi Hazreti Nuh aleyhisselamın torunlarından Ad oğlu Kral Şeddad'dır dedi. Şeddad yoldan çıkmış, büyüklük taslamış ve yeryüzünde bizden daha güçlü kim var diyerek Allah'ı inkar etmiş ve zalim bir kral olmuştur. Şeddad. Allah Şeddad'ın olduğu bölgeye Hud aleyhisselamı göndermiştir. Hud aleyhisselam, Kur'an'da geçen peygamberlerdendir. Hud aleyhisselam, Ad kavmine tebliğ etmek için geldiğinde, Ad kavminin ileri gelenlerinden kafir bir cemaat, kavminin inkarcı ileri gelenleri, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz dediler. Bunun üzerine Hud aleyhisselam, ey kavmim dedi, ben akılsız değilim. Fakat alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size öğüt veren güvenilir biriyim dedi. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. Tanrılarımızdan biri senin aklını almış.
demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Daha sonradan Hud aleyhisselam, Allah'ın hükümlerini yerine getirirseniz, Allah size altlarından ırmaklar akan köşkler vereceğini vaat ediyor. Yeter ki şirki terk edin. Şeddada tapmayı bırakın. Allah'tan başkasına tapmayın ve bana tabi olun. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir, dedi. Bunu duyan Şeddat, şu kendine peygamber diyen Hud'u bana getirin bakalım, dedi. Daha sonra Hud aleyhisselama, ben ilahken ve seni görevlendirmemişken sen nasıl peygamberlik iddia ediyorsun, dedi. Hud aleyhisselam biraz Allah'tan bahsetti. Bunun üzerine Şeddat, benim vaatlerim daha huzurlu bir yaşam. Peki senin Allah'ının vaadi nedir, dedi. Hud aleyhisselam, altlarından ırmaklar akan köşkler, cennetler, huri eşleri, zümrütler, altınlar, tahtlar vaat ediyor. Hiçbir terzinin yapamayacağı elbiseler vaat ediyor. Hastalanmayacağımız, yaşlanmayacağımız, hiç üzülmeyeceğimiz, uyumayacağımız, ölmeyeceğimiz bir yer vaat ediyor. Şeddat, madem altlarından ırmaklar akan köşkler vaat ediyor, ben de altından ırmak akan köşkler yapacağım, dedi. Ve bunun üzerine Şeddat, emri altında ne kadar usta ve mimar varsa, hepsini bir araya topladı. Her birinin emrine 1000 adam verdi ve toplamda 100.000 kişilik bir inşaat ordusu oluşturdu. Orduya şöyle söyledi: şimdi gidin ve bana öyle bir yer bulun ki çok güzel havası olsun. Ondan daha güzel bir yer olmasın, dedi. Bu orduya ve emrindeki tüm adamlara haber yolladı. Tüm krallıklarda ne kadar altın, gümüş, inci, yakut gibi değerli şeyler varsa hepsinin toplatılmasını emretti. Mis ve zafran gibi kokuları da yeni kuracağı yalancı cennet için krallık adına toplatılmasını emretti. Hatta derler ki, o dönemde bir şey satılığa çıkarılırsa, o satılan şeyi alacak para bulunamaz. Halk öyle bir noktaya gelmişti ki, ölen insanların mezarlarındaki altın, gümüş gibi değerli şeyleri almak için iz sürerlerdi. Şeddat artık isteğine kavuşmuştu. Öyle bir şehir kurdu ki, bu şehrin kerpiçleri gümüşten karıştırılmış, kubbeleri kızıl yakutla bezenmiş, kıyılarda ise kum ve taş yerine inciler döşenmişti. Kumsalın toprağına misk ve çevresindeki her yere zaferan konulmuştu. Irmakların kıyılarına yeşil zebercetten yapılmış süs ağaçları konulmuş, ağaçların yaprakları kızıl altından, çiçekler gümüşten yapılmıştı. Türlü türlü kuşlar için yuvalar ve bu yuvaların içine misk ve amber kokusu konulmuştu. Şehrin birçok yerine misk ve amberden oluşan tepeler inşa edilmişti. Çok sakin bir rüzgar estiğinde şehrin içinde güzel kokular yayılırdı. Güneş şehre vurduğunda altın, gümüş ve değerli mücevherlerden dolayı gözler kamaşırdı. Her bölgeden en yakışıklı erkekleri ve en güzel kadınları şehirde inşa edilen köşklere yerleştirmişlerdi. Böylece yalancı cennetin tamamlanması 700 yıl sürdüğü rivayet edilir. Şeddat Hazreti Hud aleyhisselama, "Gel bir gör şu cennetimi, senin dediğin cennet kadar var mıdır, yok mudur?" dedi. Hazreti Hud aleyhisselam da ona, "Ey biçare, bu sözleri söyleyerek büyüklenirsin, gücüne ve krallığına güvenirsin. Hiç Allah'tan korkmaz mısın? Sonu ne olacak, sen onu bilir misin?" dedi. Şeddat, "Burayı hiç kimse yıkamaz. Zaten evler dağların eteklerinde.
dağlardan kuvvet aldığı için deprem riskine karşı çok daha kuvvetli, çok daha donanımlı, dedi. Şeddad'ın temel hedefi, yeryüzündeki bütün insanları kendisine boyun eğdirmekti. Kendi heykellerine tapılmasını istiyor, emirlerine uymayanlara her türlü zorbalığı ve zulmü reva görüyordu. İrem bağlarını kendisini Allah ile kıyaslayıp cennete alternatif olması için yaptırdı. Fakat burada hesaba katmadığı bir şey vardı: ölüm. Şeddad, kimse bu mekanları yıkamaz. Allah'ın cenneti varsa Şeddad'ın da İrem bağları var, dedi. Fakat Şeddad buranın keyfini süremeyecekti. Hud aleyhisselamın tebliği karşısında iyice hırçınlaşan Ad kavmi, heykellerinin kendilerini koruyacaklarından oldukça emin görünüyordu. Hakimiyetin kayıtsız şartsız kendilerine ait olduğu iddiasına iman etmişlerdi. Sürekli olarak "Biz azaba uğratılacak da değiliz" diyerek kendi kendilerini ikna etme yoluna gidiyorlardı. Hud aleyhisselamın tebliğini kabul eden müminlere işkence etmekten asla çekinmeyen ve zindanlarda çürütmeyi hedef alan Ad kavmi alay ederek "Haydi, tehdit ettiğin azabı getir" diyorlardı. Kısa bir süre sonra azabın belirtileri görüldü. Akarsular kurumaya, yeşillikler sararmaya başladı. Ünlü İrem bağlarındaki göz alıcı bağlar, sebzeler, meyveler ve diğer şeyler kuraklığın etkisiyle birer birer yok oluyordu. Kuraklık etrafı kasıp kavuruyordu. O yiğit yapılı, güçlü, kuvvetli insanlar bir yudum suya, bir dilim ekmeğe muhtaç hale gelmişlerdi. Bu noktada Hud aleyhisselam yeniden tebliği denedi ve "Eğer şimdi yüz çevirirseniz ne diyeyim? Ben size ne ile gönderilmişsem işte onu tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize diğer bir kavmi getirir de ona, Allahü Teala'ya hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki benim Rabbim her şeyi koruyandır," dedi. Fakat Ad kavmi Şeddad'a tapmaktan vazgeçmiyordu. Her peygamberin bir son duası vardır. Hud aleyhisselamın da çaresi kalmayınca artık son duasını etme vakti gelmişti. Rabbine şöyle niyaz etti: "Bu kavmi helak et Allah'ım. Benimle bu kavim arasına mesafe koy. Ben anlattım, beni dinlemediler." Artık o kavme helak gelmesi kaçınılmazdı. Ayette "Onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var?" dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. Ad kavminin helakı ve Şeddad'ın ölümü. Cebrail aleyhisselam bir gün İbrahim aleyhisselama şu vahyi getirdi: "Şu dağın içinde ne olduğunu bilmediğin bir mağara var. O mağaraya git. Orada Allah'ın en büyük düşmanlarından birisi yatmaktadır." İbrahim aleyhisselam da mağaraya girdi ve bir kabir gördü. Bu kabir, Ad kavminin hükümdarı Şeddad'a aitti. Kabrin üzerinde 70 tane ipekten örtü olduğunu gördü. Kabrin başına geçti, Şeddad'ın yazmış olduğu bir lahit ve yazıyı gördü. Şeddad şöyle yazmıştı: "Benden ibret alasınız. Ey ömür uzunluğuna mağrur olanlar ve ey şevketine ve kuvvetine inananlar ve ey mülk çokluğuna ve asker gücüne dayananlar. Bilesiniz ki ben Adoğlu Şeddad'ım. Kuvvetime ve malıma dayanırdım. Dünya mülkü benimdir sanırdım. Cihan padişahları benden, korkularından emrime boyun eğerlerdi. Hud aleyhisselam geldi
bizi azgınlık içinde buldu. Bizi dinine davet etti. Fakat biz kuvvetimize güvendik de onun sözüne itibar etmedik. Ona asi olduk. Sonunda gökten bir hışım indi. Ordumu da, beni de helak ediyor. Halimi göresiniz, benden ibret alasınız. Ad kavmi ve Şeddat, Hazreti Hud aleyhisselamın bedduası üzerine şiddetli kasırgalar ve fırtınalarla 7-8 gün içinde helak oldular. Mikail meleği her yere ne kadar yağmur yağacağını veya ne kadar rüzgar eseceğini zerresine kadar biliyordu. Fakat o gün Ad kavmine gelen kasırga ve rüzgarların ne kadar eseceğini sadece Allah biliyor, melekler hesap edemiyorlardı. Kendilerini rüzgarda savrulmamak için dizlerine kadar toprağa gömen, boyları 40 metreyi aşkın insanları Allah büyüklüğünü göstermek için fırtınalarla sağdan sola fırlatarak helak ediyordu. Ve Şeddat, tarihin en büyük yok oluşlarından birinde başrol oyuncusuydu. Aslında azgınlıklarının ve Allah'a kafa tutmaya çalışmalarının dünyevi neticesini yaşıyorlardı. Kur'an'da bu durum şöyle anlatılmaktadır. Öyle bir kasırga ki uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor. Mutlaka onu kavurup kül gibi savuruyordu. O, bulutun vadilerine doğru gelmekte olduğunu görünce, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur demişlerdi. Hayır, o çarçabuk gelmesini istediğiniz şey, bir yel ki onda elemli bir azap var. Allah onu kesintisiz olarak 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Kayıp Ubar, İrem şehri. Kayıp Ubar şehrinin özelliği, şehirde bulunan yüksek sütunlardı. Dolayısıyla keşfedilen yer, Kur'an'da geçen İrem şehriydi. Bunu o zamanın inanmayan insanları bile, Kur'an'ın işaret ettiği yerin burası ile aynı yer olduğu kanısına varmışlardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de İrem şehrinden beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu şeklinde bahsedilir. Kur'an-ı Kerim dışındaki kutsal kitaplarda bu şehirden ve halkından bahsedilmez. Bedran Thomas, konuyu derinlemesine incelemek için o bölgeye gider ve bazı araştırmalar yapar. Bu sırada yerel halktan şimdilerde kullanılmayan fakat çok eski zamanlara ait bir patika yolun yerini öğrenir. Bedevi halk bu yolun Ubar kentine ait olduğunu söylemişler. Fakat Thomas keşfi yapmadan hayata veda eder ve konu 90'lı yıllara kadar açılmaz. Takvimler 1990 yılını gösterdiğinde dünyanın önde gelen gazetelerinden bir manşet atılmıştır. Manşette şu yazmaktadır: Kumların Atlantisi, Ubar şehri bulundu. Belgesel yapımcısı Nicholas Clubb dosyayı yeniden açar ve Thomas'ın yazdıklarından yola çıkarak efsanevi İrem şehrini bulmak için yoğun bir çaba harcar. Hatta NASA'dan yardım isteyerek uydu yardımıyla bölgenin fotoğrafları çekilir ve yolların kesiştiği alanı derinlemesine inceler. Daha sonra Mısır doğumlu Yunan coğrafyacı Batlamyus tarafından çizilen bir haritada eski bir şehre ait yolların olduğunu fark eder. NASA'nın çektiği fotoğraflarla karşılaştırdıktan sonra Ad kavmine ait olduğu ileri sürülen kalıntıların yerini bulduğunu iddia eder. Sonuç olarak kazı çalışması başlar ve 12 metre derinliğe inildiğinde İrem şehrine ait krater parçaları çıkmaya başlar. Uzmanlar bu keşfin en belirgin özelliğini şehrin devasa yüksek sütunlara sahip olmasıyla açıklamışlardır. Ayette bu şehir ile ilgili "O Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Yüksek sütunlar sahibi İrem'e ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi"
denilmektedir. Şeddat gibi biri bile bütün dünyalık zevk ve lezzetlerin içinde bulduğu İrem şehrini kurmasına rağmen bu dünyadan pişmanlıkla ayrıldı. Bizler de bu pişmanlığı son anda yaşamak istemiyorsak, yaşantımızı gözden geçirmeliyiz. Allah bizleri son anda pişman olanlardan eylemesin. Amin. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.